Merhaba hanımlar, Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kravuze kapaklı hırka modelini size göstereceğim. Ben 2 yaş yaptım. Bu şekilde kapaklı, çok güzel bir model. 2 yaş için tam 4 tane ip gitti. Kartopu Baby One 100 gram 250 metre olan ipi aldım. Antik birlik serisi. Bu hırkamı da 2,5 milim tığla ördüm. Tulip tığ da 4 numara gösteriyor ama 2,5 milimdir. Hırkamızı bu şekilde size bir detaylı göstereyim. Arkamız düz. Önce yakadan başlayacağız. Yakayı ördükten sonra aşağı doğru öreceğiz. Sonra kollarımızı yapacağız. En son yaka kısmını sonradan öreceğiz. Sık iğne ve ters tığla hırkamızı bitireceğiz. Dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi dersimize başlayalım. Hırkamızın yaka kısmını önce yapıyoruz. Ben 100 tane zincir çektim. Artı 2 tane daha çektim. 102 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şu an ön kısmını göstereceğim. Tam 25 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 25 tane trabzan yapalım. Bu arada zinciri çekerken çok sıkı çekmeyin. Bol ve biraz seyrek çekmeye çalışın. Geniş çekmeye çalışın. Bakalım kaç tane yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 5 tane daha trabzan yapıyorum. Ben şu an saymayı unuttum yine. Tüh. Sayalım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Evet. Son trabzan 25. 25 trabzan yaptık. Şimdi koldaki sayı yapacağız. Buraya 2 tane zincir çekip tel alıp hemen yanındaki zincire tam 12 tane trabzan yapmaya devam edelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzan yaptım. Şimdi arka kısmı için de 26 tane trabzan yapacağım. Bunun için de tekrardan 2 zincir, sonra ilk zincire batarak trabzan yapalım. Sırasıyla zincirlerimizi dolduralım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrardan 2 zincir çekelim. 1, 2, 12 tane trabzan yapalım. Tekrardan kol yapıyoruz. Evet, 12 tane kol yaptıktan sonra tekrardan 25 tane ön yapıyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Bir eksik kalmış. Sıkıntı değil. Buradan bir trabzan daha yapıp 25'ti. Pardon. 25'ti. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde 2 tane zincir çekiyoruz. Ben arkadaki 26 idi. Onunla karıştırdım. Ön 25 olacaktı. Şimdi 2 zincir çektik. Sıramıza devam edelim. Şu an ilik açmayacağız. Çünkü ilik bölümü 10. sıradan sonra açıyorum. Bir yaş yapacaksınız. 8 sıra ördükten sonra ilik açılacak. Şimdi ikinci sıramı yaparken kol ayrımlarındaki yerlere çifter batacağız. Şu an gelmek üzereyim. Evet, son trabzana geldik. Evet. İkinci sırada bütün kol ayrımlarında çifter attırma yapacağız. Bunu gösteriyorum şimdi. Şimdi son trabzan gördüğünüz gibi
Bir tane trabzan, bir tane daha trabzan. Sadece 2 tane. Boşluğa bir trabzan yaptım. Şimdi bir iki tane zincir çekerek boşluğa battım. Sonra önümdeki ilk birinci trabzana çift trabzan yapıyorum. Sadece kol ayrımlarında bu şekilde artırma oluyor. Telefonumun sesini kısmamışım. Hemen kısıyorum. Şimdi tekrardan göstereceğim. Şu an kola geçtim. Bu artırmalar hırkamızın büyümesine sebep oluyor. Ölçümüz artıyor. Şimdi bakın tekrardan kol ayrımına geldik. Son trabzana bir çift trabzan, boşluğa bir tane, 2 zincir, boşluğa bir tane daha trabzan. Evet, ilk trabzanımıza da bir çift trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Aynı şekilde burada da artırma yapıyorum. Biraz daha yakınlaştırayım isterseniz kamerayı.
Evet, ikinci sıramız bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada kol ayrımlarında artırma yapmıyoruz. Evet, kol ayrımına geldim. Bir trabzanın üzerine son trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane, iki tane zincir, tekrardan boşluğa bir tane, hemen bir trabzanın üzerine de bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kol ayrımlarını yapıyoruz. Buradaki işlemi buraya, buraya yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3. sırada tek yapmışım. 2. sırada çift trabzan yapmışım. Şimdi bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak tam 16 tane sıra öreceğim. Şimdi sadece çift sayılarda çift arttırma. Bu kadar basit. Kural bu. 2'de yapmışım çift artırma. Bir dahaki 4'te çift artırma yapacağım. 6'da çift artırma yapacağım. 8, 10, 12, 14'te çift artırma yapacağım. Bu şekilde robamızı öreceğiz. Sonra ben size ilik yerini göstermem gerekli. Tam 10 sıra ördükten sonra ilik yerini açmayı göstereceğim. Tabii ki kesinlikle şeyi unutmayın. Çift arttırmayı unutmayın. 3'te tek trabzan, 5'te tek, 7'de tek, 9'da tek, 11'de tek arttırma olacak. Umarım anlamışsınızdır buradaki detayı. Şimdi ben 10 sıra ördükten sonra ilik yerini size göstereceğim. Evet hanımlar, 10 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 tane ördüm. Şimdi ilik yerini yapacağım. Erkek modeli olduğu için sol tarafta ilik yeri olacak. Hatta şöyle de katlayıp size göstereyim. Bakın bu şekilde kravüzde kapanış olacak. Buradaki ilik yerini de buradaki boğaz kısmını yaparken yapacağız. Şimdi şu arkayı da bir ölçelim. Şimdi 10 sıra ördüm. Kimi daha küçük yapmak ister, hemen koltuk altı kesebilir. Şöyle arka kısmını ölçtüğümde 24 santim. Bu arka kısım 2 yaş yaptığım için 32 falan olması lazım. Onun için 6 sıra daha öreceğim. Şimdi ilik yeri için öncelikle düğmenizi belirleyin. Benim düğmem biraz daha büyük. 25 kuruş ebatında. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Çok basit. 2 tane zincir çektik. Bir tane trabzan yaptık. Sonra 1-2 tane zincir çekelim.
Düğmemiz eğer küçükse bir zincir çekeceğiz. Benim düğmem büyük. Bir boşluk atlayıp, bulanıkmış. Bir daha göstereceğim size. Yakınlaştıralım. İki zincir çektik. Bir trabzan yaptık. İki zincir çekiyoruz tekrardan. Şu an ilik yerini gösteriyorum. Bu şekilde ilik yerini yapıyoruz. Hatta şimdi deneyelim. Düğmemiz geçecek mi? Geçmezse mesela bir zincir daha çekeceğiz. Evet, geçiyor. Düğmemiz geçiyor. Küçük düğme kullananlar bir zincir çeksin. Şimdi buradaki ara sayı tam galiba 15 olacak. Şu an kaç yaptık? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yaptık. Deneyelim. Bakalım ilik yeri nasıl duruyor. Böyle katlayalım. Evet. Hatta bak, fark ettiysen bu kol ayrımlarına getirin. Böyle muntazam bir şekilde katlayın. Hatta 15 yapmışım. 16, 17, 17 yapalım. Bakalım, bir daha bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, pardon 16 yapalım. 17 fazla oluyor. 16. İlikler arasındaki sayı 16. Tekrardan 2 zincir, bir boşluk atlayıp trabzanımızı yapalım. 6 sıra daha öreceğim. Bakayım şimdi, burada ilik yapacağım için bu ilk sıramda ilik yapacağım. İlikle başlayacağım. Onun için aradaki sayıyı göre diğer ilik yerlerini de açın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırada ilik açtım ben. Her 11 sırada, her 10 sırada 11. sırada ilik açacaksınız. Bunu unutmayın. Şimdi 6 sıra ördükten sonra, 6 sıra daha ördükten sonra kol altını keseceğim. Ben şu an 11. sırada olduğum için arttırma yapmayacağım. Mesela 12'ye geldiğim zaman kol ayrımında çift arttırma yapacağım. Evet. Buradan çift arttırma yapmışım. 11'de olduğum için şu an tek yaptım. Tel alıp böyle bu şekilde 6 sıra daha örüyorum. Şimdi 1 yaş ve 1 yaş altı yapmak isteyenler koltuk altı kesecek. Bir dahaki videomda hemen onu size göstereceğim. Burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar, ilikten sonra 6 sıra örecektim. 4 sıra ördüm çünkü arka kısım 30 santime tamamlanmış. Bu ipim biraz daha ince olduğu için 16 sıra öreceğimi sanmıştım tahminen. Fakat arka kısmı buradan buraya ölçtüğüm zaman 30 santim yapıyor. 2 yaş için burası 30 santim olduktan sonra koltuk altını mutlaka kesmeye başlayın. Daha büyük yapmak istiyorsanız 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş diyelim, 2 sıra daha örün. Buradan burayı ölçün.
Diyelim 33-34 geldiği zaman koltuk altını kesebilirsiniz. Şimdi koltuk altına kadar ördüm. Buradan bu şekilde ördüm. Şimdi son zincire trabzan yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Şimdi kol olan ayrıntıyı şu şekilde katlayalım. Arka kısmın bakın arka kısmın ilk trabzanına trabzan yaparak örgümüzü bağlayalım. Kolu bağladık. Bu şekilde bağlıyoruz kol ayrıntısını. Şimdi burayı örüyoruz. Aynı şekilde diğer kolu da bağlayacağız. Eğer bu hırkayı bir yaş yapacaksanız ben şimdi 7 sıra ördüm. Pardon 14 sıra ördüm. Şimdi 7 sıra derken şunu kastediyorum. Şimdi bunlar ikişer ikişer sayıyorum. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye hesaplıyorum. Yani normalde 14 sıra ördüm. Bir yaş yapacaksanız 12 sıradan sonra koltuk altı kesin. Daha büyük yaş yapmak istiyorsanız bu arkadaki ölçüsü, bu arka sayısının ölçüsü 35 santim olduktan sonra yapabilirsiniz. Hani bana genelde ölçüyü soruyorsunuz. Bu ölçüyü çocuklarınızın kıyafetlerinden ölçü alarak mutlaka yapın. Ona göre arttırmanızı yapabilirsiniz. Kol boyunu, beden genişliğini, beden uzunluğunu çocuklarınızın kıyafetlerinden örnek alın. Ben öyle yapıyorum. Hani bana herkes soruyor kalıp. Ben şimdi kalıbı bilmiyorum. Kızımın kıyafetlerinden ölçü alarak yapıyorum. Şu an arka kısmı örüyorum. Az kaldı kol ayrıntısına gelmeye. Evet, son trabzanımı yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4,
5-6 tane zincir çektikten sonra kolu böyle katlayıp şu öndeki parçanın ilk trabzanına trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, koltuk altlarımızı birleştirdik. Şimdi şu şekilde katlayalım. İlerledikçe modelimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde kravize olacak. İlikler altta kaldı. Bakın, bu yaptığım bayağı büyük, 2 yaş. Şimdi arkadaşlar, şuradaki detayı da size göstereyim. Koltuk aldım, birleştirdikten sonra ördüm. Sonra diğer sırama geçtim. Diğer sıraya geçtikten sonra zincirleri normal trabzan yaparak dolduralım. Bu şekilde yakınlaştırayım. Zincirlerin içine 6 tane zincir çekmiştik. 6 tane trabzan yapalım. Bundan sonraki işlem dümdüz öreceğiz. Ben hırkanın son yerlerini çekeceğim. Bundan sonrası çok basit. Bu şekilde düz örgüye devam edeceksiniz. Şimdi 2 yaş olduğu için şöyle göstereyim. Boynundan ölçeceksiniz. Tam etek dibine kadar 40 santim olacak 2 yaş için. 1 yaş için de 35 santim olacak. Şimdi arkadaşlar, buradan aşağı örerken mutlaka ilik yerlerini unutmayın. Kaçıncı sırada açtıysanız ona göre ilik yerlerini açmayı unutmayın. Ben 11. sırada açmıştım. Her 11 sırada ilik düğme yeri açacağım. Sonra size bu boğaz kısmını göstereceğim. Ondan sonra da bu çevresini sık iğne gidip ters tığ işlemi yapacağız. Sonra kolu da size göstereceğim. Şimdi böyle hırkamızı düz aşağı doğru örelim. Trabzandan bitirelim. Evet, şimdi hırkamızı örmesini bitirdim. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane ilik açtım. Sonra buradaki yaka kısmına da başlarken ilik açacağım. Kolu ördüm. Diğer kolunu size göstereceğim. Şimdi koltuk altından ölçelim. 27 santim oldu. 2 yaş hırkalar da 27 santim ideal. Boydan ölçünce, o kolundan, omuzdan ölçünce 41 santim. 2 yaş için 41 santim. 1 yaş için de ölçtüğün zaman 35 santim olmalı. Yani koltuk altından ölçerken 20 santim ya da 21 santim yapabilirsiniz. Kol boyu da koltuk altından ölçtüğümde 27 santim oluyor. Bu şekilde ölçüleri vereyim. Şimdi kol yapımını size göstereceğim. Sesim değişken olabilir çünkü birkaç gün sonra çekiyorum bu videoyu. Video çekerken biraz böyle heyecan yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi size kol detayını göstereceğim. Sonra yaka detayını göstereceğim. Yaka detayını gösterdikten sonra bunun çevresine sık iğne gideceğiz. Sık iğne gittikten sonra hırkamız bitiyor. Hemen kol detayına geçelim. Bu arada benim Kartopu Baby One'dan 4. ipim.
Evet arkadaşlar, hırkamızın düz yönünden koltuğumuzu başlıyoruz. Buradaki detaya dikkat edin. Şimdi nasıl hırkada böyle bu şekilde dilim dilim desen varsa kolda da aynı şekilde devam edeceğiz. Burası örgümüzün ters yüzü. Bu iç tarafı da düz yönü. Yani biz tersinden başlayacağız. Bir ters öreceğiz, bir düz öreceğiz. Bu şekilde hırkamızın kolu bu deseni oluşturacak. Tek yön gittiğimiz zaman buradaki dikiş izi kayıyor. Böyle yuvarlak bir iz oluşuyor. Eğer bu şekilde giderseniz dümdüz oluyor. Dikiş izi gibi duruyor. Şimdi kolumuza, eğer kolumuzun bu yuvası eğer küçükse şu ilk baş ve son başlarda arttırma yapacağız. Şimdi sayalım. Bu kolumuzda kaç sıra yapmışız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 54 tane trabzan var. Bazen robada sayı tutmuyor. Çünkü gözümüzden kaçırdığımız arttırmalar oluyor. Mutlaka kola başlamadan kollarınızı sayın. Koldaki trabzanları sayın. 54 demiştik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. 51 tane var. Buradaki kol sayımız 54 olduğuna göre 3 sayı fazla yapacağız. Yani başlarken trabzan yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir aksilik. Şimdi arkadaşlar buradaki örgümüz ters. Bir ters gideceğiz. Sonra düz gideceğiz. Şimdi normalde burasından başlıyor genelde. Buradan başlanmıyor. Buraya dikkat edin. Hemen trabzan yapalım. Buradan ilk sırada çift yapalım. Yani 3 tane fazla trabzan yapacağım. 1, 2. Şu an ikişer yaptım. Yani 2 tane fazladan trabzan yapmışım. Diğer sayıyı da diğer tarafı da yapacağım. Şu an düz kolumuzu örelim. Zehra Nur içeri getir onu. Zehra Nur kuşu içeri getir. Zehra sabote etme. Tamam getir. Tamam. Şimdi örgümüze devam edelim. Cadı kızım durmuyor. Gerçekten. Zehra Nur tamam onu yerine koy.
Evet, son trabzanı da çift trabzan yapalım. Şimdi ördük burayı. Bu koltuk altındaki boşluğu bıraktığımız iple sonradan iğneyle dikeceğiz. Çünkü ben bu boşluğu yapmazsam, buraları da trabzan doldursam kolda bir pörtleme oluyor. Çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden buradaki boşluğu sonradan dikiyorum. Şimdi arkadaşlar karşıdaki trabzanın başından giriyorum. Kaydırma usulüyle direkt çıkıyorum. Bulanıklaştı. Allah'ım. Tekrardan göstereyim. Kaydırma usulüyle tel alıp direkt çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 zincir çektikten sonra bu şekilde devam etmiyorum. Döndürüyorum. Bu sefer içeriden öreceğim sıramı. Bir içeriden öreceğim, bir dışarıdan. Tek yön örmüyorum. Arkadaşlar burada çok dikkat edin. Çok karıştıran oluyor. Birkaç bayan arkadaşım var. Onlar burada çok şaşırıyor. Şu an içeriden örüyorum. Sonra dışarıdan öreceğim. Bu şekilde yaparak kolunuzu tamamlayın. Bu kolda sayalım kaçar örmüşüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 sıra ördüm. Kolu ördükten sonra önce sık iğne gideceğiz. Sonra ters tığ gideceğiz. Orayı size göstereyim şimdi. Kolumuzu bitirdik, yaptık. Kolumuza bu şekilde sık iğne gidelim. Tel almadan. Evet, sık iğneyi bitirdim. Şimdi ters tığ yapacağım. Buradan tel alıp kaydırıyorum. Bir daha göstereyim çünkü yukarıda göz kaldı. Tel aldım. Çıktım. Buna kaydırma diyorlar. Şimdi ters tığ için ister yapın ister yapmayın. Bu güzel duruyor. İsteyen bir kat daha sık iğne gidip bitirebilir. Ters tığ için bakın.
bulanıklık var. Çözemedim bu bulanıklığı ya. Geriden tığımızı sokup arkadan tel alıp çıkıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Bakın hiç tel almadan arkadaki telden alıp çıkıp bu şekilde kolumuzun sırasını tamamlayın. Bakın çok güzel. Kenar oyası. Bu şekilde kolunun etrafını dönün. Hırkanın köşelerini de aynı bu şekilde yapacağız. Sık iğne gideceğiz. Hatta 2 sık iğne gidip sonra ters tığ yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. 2 sık iğne gidip ters tığ yapacağım. Burayı da size göstereceğim. Ama sık iğne gitmeden önce boğazı yapmam lazım. Onu da size göstereceğim. Evet, hırkamızın şimdi yakasını yapacağız. 5 sıra öreceğiz. Buraya gelirken ilik yerini açacağız. Bu taraftan başlıyorum. Şimdi bulanıklığı da halledelim. 2 zincir çekelim. Trabzan yapalım. İlik yerimiz sol tarafta olduğu için orada açacağız. Kamerayı ayarlamaya çalıştım. Hiç artırma eksiltme yapmadan bu trabzana devam edelim. Bu şekilde ilik yapacağımız yere kadar trabzan yapalım. Buradan saydığımızda 20.
trabzanda ilik açmışım. Bu iki ilik arasında 16 var. 16 tane trabzan var. Şimdi ilik yerini açalım. 2 tane zincir çektik. Bu şekilde son iliğimizi de yapacağız. 16 tane trabzan yapalım. Evet, son şimdi iliğimizi de açıyoruz. 2 zincir çektim. Son trabzanımı da yaptım. Sonra 2 zincir çekip tam 4 sıra öreceğim. 5 sıraydı. Birinci sırayı ördüm. Döndürelim. Bu şekilde 4 sıra örelim. Hiç artırma yapmıyorum. 4 sıra ördükten sonra sık iğne gideceğiz. 2 kere sık iğne gideceğim çevresini. Sonra ters tığını yapacağım. Evet hanımlar, ben boğaz kısmını ördüm. 5 sıra yaptım. Şimdi sık iğne gidelim. Ben size buradan nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şöyle yakınlaştıralım. Pardon, ışığı da yakmam gerekli. Şu bulanık işini bir türlü ayarlayamadım. Şimdi arkadaşlar 2 kere sık iğne gideceğim. Şu şekilde nasıl acaba? Kamerayı ayarlıyorum. Sıkıntı yok. Basınca bir şeyler oluyor. Anlam veremedim. Şimdi ilk buraya trabzan yaptım. Şöyle uzaklaştırayım. Sonra trabzanın tam ortasından bu şekilde, Allah Allah, hareket edince bulanık oluyor. Bu şekilde sık iğne yapalım. Ben 2 kere gideceğim. Hırkanın bütün çevresini dönün. Bakın. Bir tane yapmayın. Siz de 2 tane sık iğne yapın. Hırkanın her yerini, altını, diğer yanını, boğaz kısmını sık iğne yapın. Sonra velev ki yaptım. Videoda uzun olmasın diye bu şekilde gösteriyorum. Bitirdim mesela sık iğnemi. Sonra ters tığ yapalım. Geriden alacağız. Koldaki işlemi aynı yapalım. Ters tığ. Geri geri. Kol izlediyseniz şöyle yakınlaştırsam. Allah Allah.
Arkadaşlar bu şekilde yapalım. Hırkamız bitti. Çevresini döndükten sonra hırkamız bitiyor. Evet, bu şekilde bakın ne kadar güzel oluyor çevresini yaptıktan sonra. Şimdi ben size o detayı da anlatmamıştım. Göstereyim hemen size. Koltuk altındaki boşluk nasıl dikilecek? Bakın, kolumuz altında boşluk var. Şimdi ip bırakmıştık ya kola başlarken. Hemen iğneyle güzelce dikeceğiz. Şurası tam ortası, bu ortası tam ortaya gelecek. Bakın kol ayrımları. Bu şekilde sırayla gelişi güzel dikelim. Rastgele sakın dikmeyin. Sırayla ince ince dikiş yapın. Bu dikiş teknikleri dikkat edin. Bakın. Böyle yavaş yavaş ayarlayın. Şurada böyle boşluklar falan oluyor. Böyle ipi yedirmeye çalışın. Ben 2-3 kere gidiyorum sağlam olsun, sökülmesin diye. Evet, bu şekilde kolu yapıp bitirebilirsiniz. Bakın, tertemiz. Çok güzel oldu. Bakın koluma da 2 tane sık iğne gittim. Sonra ters tığ gittim. Hırkanın çevresini de öyle yapın. Hatta arkasında küçük bir süs detayı var. Bakın. Sadece arka bölümü yaptım. Arka ortasına. Siz de bu 2 sıra örüp bırakabilirsiniz. Hırkamın modeli bu şekilde. Hırkayı son halinde size göstereceğim. İnşallah. Bir de onu unutmuşum. Bu koldaki aparat vardı. Bu aparatı da yapabilirsiniz. 40 tane zincir çekiyorum. 40 zincir çektikten sonra trabzan yapıyorum. Burada tam 8 tane trabzan var. Sonra dönüyorum. Trabzan yapıp bitirdim. Sonra buradan 2 zincir çekip batıyorum. Buradan da 2 zincir çekip batıyorum. Sonra sık iğne gidiyorum komple çevresini. Burada arttırma yapmıyorum. Sık iğne gittikten sonra burada bitirdim. Sonra ters tığ yaparak bu apliğimizi oluşturuyoruz. Bu apliği kolumuzun buradan şu şekilde dikip düğmeyle tutturacağız. Hırkamıza hava atıyor. Erkek modellerinde güzel bir model oluşuyor. Evet arkadaşlar, hırkamız bu şekilde bitmiş oldu. Kenarlarını sık iğne gittikten sonra ters tığ yaptım. Düğmelerini diktim. Etiketimi diktim. Kollar da bitmiş. Koltuk altı da tamam. Bu şekilde hırkamızı bitirdik. Çok güzel oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.